Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir uçuş gününden herkese selamlar. Uçuş günü diyorum ama neden sanayideyiz? Bir sorun bakalım. Kütahya Simav'dayız arkadaşlar. Dün akşam üzeri yola çıktık Ankara'dan Simav'a doğru, Kütahya'ya doğru sakin sakin gelirken bir yerde mola verdik. Mola verdikten sonra arabayı çalıştırmak istedik, marş basmadı. Hiç yapmadığı bir şey, yani çok alışkanlığı değil arabanın. Ondan sonra neyse vurdurduk, arabayı çalıştırdık. Yola devam ettik. Hava biraz karardı bu sırada. Bir süre sonra bütün farlar söndü. Aydınlatma, hiçbir şey kalmadı. Biz de mecburen bir benzinlik gibi bir yere çekip orada arabada yatmak zorunda kaldık. Simav'a bir 80 kilometre kala arabanın içerisinde biraz üşüyerek, biraz rahatsız bir şekilde geceyi geçirdik. Sabah yola çıktık, geldik Simav'a. Şimdi arabanın tamiratını bekliyoruz. Elektrik aksamı ile ilgili bir mevzu var. O hallolacak inşallah. Ondan sonra da take-off'a doğru çıkıp bakacağız. Evet efendim, sonunda arabamız halloldu ve tepeye çıktık. Şimdi birazdan kanadı hazırlayıp kalkış yapacağım. Yaklaşık inişten 1000 metre mesafedeyiz, yani irtifadayız. Hadi hayırlısı, güzel bir uçuş olsun. Çok zaman kaybetmeden kanadı kurayım. Havada zaten muhabbet ederiz. İşte bu ya. Oh. Evet. Böyle bir kalkış gördünüz mü arkadaşlar daha önce? 0 adım. O kadar rüzgar var ki. Fermuarımızı bir kapatalım güzelce. İyi miyiz hocam? Nasıl görünüyor? Zor bir kalkıştı. Rüzgarın düzgün estiği bir saniyeyi yakalamam gerekiyordu, o yüzden uğraştım biraz. Fermuarımızı bir şöyle kapatalım. Rahat edelim. Evet. 50 kilometre rüzgar esiyor ya. 40-50 arası rüzgar esiyor bence şu an. Hava hızım, bakın şu an hava hızım 55 falan gösteriyor. Havada duruyorum. Hocam 55 kilometre rüzgar var burada. Maşallah. Evet. Uçuş bilgisayarımı falan fıstık ayarladım. Sanırım iyi gibiyiz ya. Bakın şu anda yavaşladım. 45 kilometre hızdayım. Gerçekten 40-45 arası rüzgar var. Hocam 40-45 arası, bazen 50'ye çıkıyor rüzgar var. Ama rüzgar stabil. Yani bak şu an elimi bırakıyorum. Bir şey olmuyor yani, öyle bir türbülans yok havada. Abi türbülans yerde ya, yerde. Evet, o önümüzdeki ağaçların türbülansıymış ya o. Şöyle bir etrafı görün. Evet, şimdi olayın heyecanından ben size burayı anlatmadım arkadaşlar. Burası Kütahya Simav Uçuş Tepesi. Gerçekten çok güzel bir festival düzenlenmiş. İniş alanları vesaire çalışılmış. Tabi yamaç paraşütüne daha uygun iniş alanı ama biz de ineriz yani. Sıkıntı yok. Kalkışa 3 tane kalkış pisti var burada. Genellikle kuzey yönlerine çalışıyor. Bizim çıktığımız tepede işte bu gördüğünüz sağ taraftaki take off, yaklaşık yerden, yani iniş alanından 1000 metre mesafede. Çok güzel. Biraz şu taraf biraz kuzeye, burası da biraz kuzeybatıya çalışıyor. Bugün çılgın gibi rüzgar var. Dün de biraz öyleydi. Yamaç paraşütleri uçabilmek için sabahın 6'sında filan tepeye çıktılar. Çünkü şu an bu gördüğünüz rüzgar bir yamaç paraşütü için aşırı sert. Ve paraşütü yere seremezsiniz bile. Öyle olunca çok erken vakit biraz daha sakin havayı tercih ettiler. Ben de tabi videonun başında bahsettiğim gibi yolda gelirken bizim arabanın elektrik arızası oldu. Marş motorunu yakmışız, nasıl başardıysam bilmiyorum. Marş motoru yenilendi. O sırada tabi uçuşa gelemedik ama şu an saat kaç? 18:28. Gün batımına daha 2 saat var. Dolayısıyla böyle biraz takılırız. Burayı bir tanırız. Yani şu an GPS yüksekliğim 1927 metre. Şimdi
tepenin önüne doğru döneyim. Muhtemelen daha da fazla irtifa alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu rüzgarda burada çılgın bir kaldırıcı vardır. Hakan abi benden önce uçuş yaptı. Biz gelip kanadı kurarken o havadaydı. Muhtemelen o biraz daha termik görmüş olabilir tek tük. Ama şu an burada pek bir termik etkisi hissetmiyorum. Çok stabil, düzgün bir rüzgar esiyor. Şimdi bak bir termik hissettim. Muhtemelen şu aşağıdaki vadi var ya, şu gördüğünüz. Şu vadinin arasından çıkan bir şeyler olabilir. Aşağıda köyün oradan, kasaba mı değil, yok ilçe, yerleşim yeri diyelim. Yerleşim yerinin oradan kopup gelen termiksi şeyler olabilir. Evet, şu yelken bandını bir keşfedelim. Babacım ben sola doğru gidiyorum. Şu yelken bandı ne kadar çalışıyor bir gideceğim bakalım. Babama da bilgi vereyim. Şöyle biraz VG'mizi çekelim bir tur. İyi süzülmek için. Gerçekten iniş alanına 1000 metre irtifası olan pek uçuş yeri yok. Yani ben çok uzun zaman önce Gürle'de uçmuştum. Bundan belki 15, belki daha fazla yıl önce. Orada da başlangıç kanadıyla uçmuştum. O zamandan beri iniş alanına bu kadar yüksek olan bir yerden kalkış yapmadım. Gerçekten devasa bir dağ. Yani gerçekten müthiş görünüyor. Gözüm alışmadı henüz ya. Devasa, bakar mısınız? Ta oradan başlıyor. Burada uca kadar gidilebilir. Şimdi keşfedeceğiz. Bu tarafa doğru bir uzayalım bakalım yavaş yavaş. VG'yi biraz daha çekip VG 3 tur, yani 3/4 oranında çektim. Dinliyorum babacığım. Tamam, ters kontrol bir şey. Anlaşıldı. Ben sola doğru bir gidiyorum bakalım şöyle. İyi düşler, kolay gelsin. Teşekkürler. Böyle bir süzülelim. 1950 metrelerdeyiz. Yükseliyoruz yani, yavaş yavaş yükselerek. Biraz alçalıp biraz yükselerek gidebiliyoruz. Dağın ucuna doğru şöyle ilerleyelim. Boğazım kurudu ya. Keşke suluğu ayarlasaydım. Biraz acele ettim aslında. Suluğa bir yudum su koysam iyi olurmuş. Şöyle biraz hızlansak ne olur ya. Şu an 75 kilometreyi görüyorum hava hızı. Yer hızım 30 kilometre. Manyak bir rüzgar var ya yerde. Deli gibi esiyor. Şöyle ilerleyelim biraz. Burada bir kalkış pisti daha var. Burası birazcık daha diğer yerlerden alçak. Yüksekte çok rüzgar eserken burada biraz daha hava ılıman olabiliyormuş. O yüzden buraya bir kalkış pisti daha yapmışlar. Hop. Şöyle bir gidelim bakalım. Simab'ı baştan başa bir gezelim. Kalkış çok zordu ya gerçekten. Yani türbülans çok güçlü olduğu için o an sizin yönünüzü bozabilir. O yüzden kanadı yerde tutmak çok zor oluyor. Yani önden yardımcı olan kişiye noseman diyoruz. Yani burun adamı. Kanadın burnunu tutuyor. O çekildikten sonra hemen düzgün bir aralık yakalayıp kalkmak gerekiyor. Burada alçalmaya başladık. 1880 metrelerdeyim şu anda. Kalkış pistiyle aynı irtifadayım yaklaşık. Şimdi bu kanalı yeni tanıyan arkadaşlar için hızlıca anlatayım. Bu uçtuğum alet yelken kanat arkadaşlar. Alüminyum bir iskelet, işte alüminyum ve karbondan yapılan parçalarla bir iskelet oluşturulup üstüne Dacron adı verdiğimiz çok sağlam bir kumaş geçiriliyor. Ve bu kumaşla böyle bir hava aracı yapılıyor. Bununla koşarak uçabiliyorsunuz, az önce gördüğünüz gibi. Koşu hızında havalanabilen bir hava aracı. Zaten 30 kilo falan bu benim kanat. Başlangıç seviyesi olan daha basit kanatlar daha da hafif. Bununla böyle koşarak dağdan tepeden havalanabiliyoruz. Yükselen sıcak hava akımlarını veya böyle yamaca vuran rüzgarları kullanarak irtifa kazanabiliyoruz. Motor olmadığı için tabii yükselmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç duyuyoruz. Bir güce ihtiyaç duyuyoruz. Böyle keyifli güzel bir hava aracı. Yamaç paraşütünden farklı olarak sert bir iskeleti var. Bundan dolayı da daha yüksek rüzgarlara ve daha sert türbülanslara çok daha dayanıklı bir hava aracı. Bununla az önce muhtemelen 45 kilometre rüzgarda kalkış yaptık. Bu tabii yarışma seviyesi bir kanat. İleri seviye. Performansı yüksek. Bunun başlangıç ve orta seviye olanları var. Başlangıç seviyesi kanatlarla eğitim alabiliyorsunuz. Tatlı tatlı, sakin sakin uçuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Kendinizi iyice geliştirdikten sonra orta ve ileri seviye kanatlara da geçebiliyorsunuz. Böyle
Güzel, tatlı bir spor. Ben çok seviyorum. Yamaç paraşütüyle kıyaslıyorum hep çünkü en yakın kardeşi o. Yamaç paraşütü biraz daha böyle tatlı tatlı, sakin sakin uçtuğunuz bir alet ama bunda hızlıca yüksek süratlere çıkabiliyorsunuz veya daha sert havalarda uçabiliyorsunuz. Onun dışında burada yedek paraşütümüz var. Şurada bakın. Bu yedek paraşüt havada bir acil durum yaşarsak bizi açıp fırlattığımızda emniyetli bir şekilde yere indiriyor. Yani sadece kanatla uçmuyoruz. Bir de acil durumlar için yedek paraşüt taşıyoruz yanımızda. Yedek paraşüt, kask filan olmadan bu işin emniyeti alınmadan uçulmaz arkadaşlar. Bu arada bayağı geldik biz. Nereye geldik ya? Çok güzel. Kalkıştan kaç kilometre geldik bilmiyorum ama dağın ucuna kadar geliyoruz şu anda. Vay be, gidiyor burası böyle. Bu rüzgarda bedavadan yükselebiliyoruz. Onun nasıl olduğunu anlatayım. Tabii benim kanalı takip edip diğer videoları izleyen arkadaşlar biliyordur yelken bandının ne demek olduğunu. Ama yeni keşfeden arkadaşlar için de anlatayım. Yelken bandı dediğimiz şey arkadaşlar, bu dağın yamacına vuran rüzgarın mecburen dağın üzerinden geçmek zorunda olmasıyla yukarı doğru hareket etmesinden kaynaklanan bir kaldırıcı hava hareketi. Böyle dağın üzerinden geçerken yükselerek geçiyor. Biz de o yamacın önünde oluşan yükselen hava akımını kullanarak irtifa kazanabiliyoruz. Bu yelken kanadının saniyede alçalma hızı 80 santim civarında. Şu an bir de performans modunda uçuyoruz ondan dolayı. Saniyede 80 santimetreden daha hızlı yükselen bir hava akımı yakalarsak irtifa kazanabiliyoruz. Böyle bir güzelliğimiz var. Bunu yamaç paraşütü de yapabiliyor, planör de yapabiliyor. Aslında süzülme kabiliyeti olan her hava aracı bunu yapabilir. Biz bu şekilde irtifa kazanabiliriz. Mesela şu anda saniyede 2 metre hızla yükseliyoruz, 2,5 metre. Çok büyük ihtimalle şu aşağıdaki sivri burunun üzerinden geçen hava akımı bizi yukarı doğru ittiriyor. Ayrıca bir de sıcak hava akımları var. Termik dediğimiz. Benim önceki videolarda bunu sık sık duyarsınız. O da yer yüzeyinde ısınan havanın yükselmesiyle oluşan yukarı doğru esen rüzgar diyebiliriz. Termal hava akımı. Bu hava akımı arkadaşlar bulutlara kadar çıkıyor genellikle. Dolayısıyla bulutların altında her birinde bu şekilde yükselen hava akımları var. Her birinin altında asansör var gibi düşünebilirsiniz. Bu kümülüs bulutlarından bahsediyorum. Küme şeklinde olan bulutlar. Biz bu sıcak hava akımlarını kullanarak aynen leyleklerin yaptığı gibi hiç kanat çırpmadan irtifa kazanabiliyoruz. Nasıl irtifalar kazanabiliyoruz? Örnek veriyorum, 200 metrelik bir tepeden kalkıyoruz abi. 2500-3000 metrelere falan çıkabiliyoruz. Benim kişisel irtifa rekorum 4414 metre. Kayseri Ali Dağ'da bir yarışmadayken o irtifaya çıktım. Tabii Kayseri bu konuda ünlü. Çok yüksek irtifalara çıkabiliyorsunuz. Orada termal hava akımları çok güçlü oluyor. O bölgenin yapısı gereği. Bu şekilde irtifa kazanıp mesafeler gidebiliyorsunuz. Yani buluttan buluta zıplaya zıplaya uzun mesafeler gidebildiğiniz bir alet. Tabii rüzgarın yönü çok önemli. Şimdi rüzgar böyle sağdan geliyor bize. Dolayısıyla biz rüzgara doğru gitmeye çalışırsak çok yavaş gidiyoruz. Yani akıntıya karşı yüzmeye çalıştığımız için çok hızlı gidemiyoruz. Ama rüzgarı arkamıza alırsak çok hızlı gidebiliriz. Yani şu yönde dağlara doğru gidecek olsak çok hızlı. Yani şöyle düşünün, benim kanadım 60-70 km hızla gitse 50 kilometrede de rüzgar esiyor. 130 km hızla o tarafa gitme imkanımız var. Tabii şu an orada emniyetli iniş alanları olmadığı için böyle bir şey yapmayacağım. Havada bu rüzgar yönüne göre rotamızı tayin ederek uzun mesafeler uçabiliyoruz. Rüzgar az olursa istediğiniz her yöne gidebildiğiniz için üçgen şeklinde filan uçuşlar yapılabiliyor. Benim de bir sonraki hedefim ya Ankara'dan Burdur'a doğru bir uzun mesafe uçmak. Başarabilirsem çok uzun, 400 kilometreden daha fazla bir rota çizdim. O rotayı gitmeye çalışıyorum her seferinde. Bir de eğer rüzgarsız bir hava olursa Konya, Karapınar gibi bir yerde üçgen uçuşu yapmak istiyorum. O da böyle yani bir 100 kilometre üçgen uçabilsem kendimi çok büyük tebrik ederim. Çünkü üçgen uçmak çok zor arkadaşlar. Bir kısmında, üçgenin bir tarafında genelde rüzgara karşı gidiyorsunuz. O da uçması çok zor bir rota oluyor. Çünkü siz sıcak hava akımını kullanıp yükseliyorsunuz. Daha sonrasında rotaya doğru gitmek istediğinizde irtifa kaybediyorsunuz. Hocam ben sola doğru gidiyorum böyle. Epey ilerledim. Gidiyor bu yelken bandı. 1910 metredeyim. Geçmeye çalışıyorum bir vadi arasını, bakalım şu anda. Nasıl olacak göreceğiz. Aşağıda her yer iniş alanı. Bir şey olursa da aşağı yolun kenarına inerim diye düşünüyorum. Olur olur, aşağı geç hocam sen. Orada beklemenin bir manası yok. Evet evet, sonra da onun arabayı almaya falan çıkarız ben indikten sonra. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ama 1860 metreye kadar alçaldık. Neden? Şu yamaç aşağıda. Aşağıda olduğu için de bunun kaldırıcısı o kadar yüksek değil. Biraz şu geri gitsem faydası olur mu? Biraz yükselmeye başladık.
Ne kadar yüksek irtifada olursak o kadar emniyetli bizim için. Tabii şöyle bir durum var. Bu yelken kanat süzülerek uçuyor. Aynen planör veya yamaç paraşütü gibi. Ya da motoru olmayan bir yolcu uçağı gibi düşünün. Süzülerek uçtuğumuz için ne kadar yüksek irtifadaysak da o kadar uzak mesafeleri süzülmemiz mümkün oluyor. O yüzden yükseklik bizim için yakıt gibi kullandığımız bir özellik. Şimdi buraya kadar geldik ama buralarda çok hızlı yükselemedim ya. Ya burada da rüzgar çok sollu esiyor galiba. Ben geri mi dönsem? Bu tarafa doğru zor gidiyoruz yani. Kafa rüzgarıyla gidiyoruz gibi sanki. Bilmiyorum ki. Yani rüzgar mı gidiyoruz? Kafa rüzgarı mı? Neyse. Aşağıda her yer iniş alanı ya. Bir yere ineriz eğer patlarsak. Valla şurada çok dik bir yamaç var. Oraya yaklaşırsak bence tekrar iyi irtifa kazanabiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha VG çeksem mi? İyice fullledim şu an. Yani bu kanadın gidebileceği en yüksek hız. Ya da en yüksek performans diyelim. Şimdi şu yamaca doğru bir yaklaşacağım. Bana benziyorsun. Dinliyorum babacığım. Vallahi olabilir çünkü yamaçlar tutuyor yani. Taşıyor şu anda. Tamamdır. Şu an senin sesin kesilmeye başlıyor zaten. Ben bayağı uzaklaştım. Görüşürüz, iyi yolculuklar. Evet, şu an çok yavaş ilerliyoruz. Oldukça kafadan bir rüzgar alıyoruz. Şu yamacın önüne doğru ben bir ufaktan... Allah Allah. Nasıl bir yön ya? Böyle bir rüzgar yönü mü var? Yandan almadığımız kesin rüzgarı şu anda. Şu öne geçince bence yükseleceğiz biraz. İrtifa kaybede gidiyoruz. Bak şura çalışması lazım. Buraya böyle yamaca rüzgar vuruyorsa bizi tekrar bir irtifaya çıkarması lazım. 1680 metreye kadar alçaldık. Kalkış yaptığımız tepenin zirvesinden daha aşağıdayız şu anda. Çok garip. Çok yavaş yükseliyoruz ya. Rüzgarın yönü bir alamet. Anlamadım ben. Şurada çalışması lazım ya. İlginç. Çok aşırı irtifa kaybetmiyoruz ama şuradaki vadileri geçmek biraz riskli. O yüzden irtifa alayım istiyorum burada. Alabilirsem. Allah Allah. Çok irtifa kaybettiriyor ya. Şimdi tabii kanada hızlı uçsun diye full VG yaptım. Full VG dediğim şey şu ipi sonuna kadar çekmek. Bu kanadı gerginleştiriyor ve performansını arttırıyor ki daha hızlı uçabilelim. O zaman da kanadı sağa sola döndürmek zor oluyor arkadaşlar. Vallahi çok acayip bir rüzgar var. Yani bu yamaç niye kaldırmadı onu anlamadım. Tepeler alçaldı. Yükselme sesi duyduk. Burada biraz irtifa alalım mı? Şöyle yavaş yavaş uçarak. Çok bir termik yok havada. Hem akşam olmasından dolayı güneş yeri o kadar aşırı ısıtmıyor artık. Hem de uçtuğumuz bölge çok yeşillik, orman. Ormanda genelde bu sıcak hava akımları çok olmaz. Az olur yani, nadir olur. Hadi dostum irtifa ver bize biraz. Şu köyden mi geliyor? Aşağıdaki araziden mi geliyor? Şöyle dönüyorum. Yok. Bu termik bu kadar büyük değil. Dönüş yaptık ve içine sığamadık gördüğünüz gibi. Çok zayıf ya bu termikler. Şu an 0.1, 0.4, 0.5. Ciddi bir yükselme hareketi yok. Şimdi 1 oldu, 1.5 oldu. Az gidelim bakalım. Buralar sanki çalışacak gibi. Bu hat fena değil. Bu hattı kullanarak gidelim. Ya ben normalde yamaca yakın gitmeye çalışıyordum ama yamaç çok kaldırmadı. Bak burada 2 var, yok kaldırdı. Sağdan bir dönelim mi şöyle sakin sakin. Yalnız havada hiç türbülans yok ya. Ya bu kadar şiddetli rüzgara rağmen o kadar sakin uçuyoruz ki inanamazsınız ya. Sanki kışın karda uçuyor gibi. Bak bir var termik yakaladık arkadaşlar şu an. Ortalama 1,5 metre hızla yükseliyoruz. Bak şimdi arada bir 3 metre oluyor. Arada bir 1,5'a 2'ye düşüyor. Ortalaması 3 metre bölü 1.7 oldu. 1.8 oldu. Çok güzel. Evet, bunu tırmanalım biz, bunda bir irtifamızı alalım. Şu açıyı koruyarak dönersem bu termiğin içine sığabiliyorum.
Bakın kalkış yaptığımız daha orası. Güzel süzülmüşüz ya. Vay be. Şimdi biraz daha kanadı yavaşlatacağım ki termikten olabildiğince iyi yararlanabilelim. Şu anda saniyede 2 metre hızla yükseliyoruz bakın. Dönüyorum. 1200 metreye çıkarız demek 10 dakika böyle dönsek. Çok iyi değil mi? 1200 metrelik bir dağa yürüyerek tırmandığınızı düşünün. Ne kadar efor gerektirir. Burada böyle yataraktan, dinlenerekten, birazcık kanadı düz götürmek, uçurmak için efor sarf ederek irtifa kazanabiliyoruz. Bu çok güçlüymüş bu termik. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani rüzgardan da çok etkilenmeden yükseliyoruz biz bu arada. Çok stabil yani. Çok dengeli. Pürüzsüz bir termik. Ben en son böyle sakin, güzel bir termiği Kayseri Ali Dağ'da dönmüştüm herhalde. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani 6 saatlik yol. Arabamız yolda arızalandı. Gece benzinliğe çekip uyuduk. Çok rahatsız bir şekilde. Üşüdük filan. Sabah geldik. Akşam 4'e kadar falan, 3.30'a kadar arabayı tamir ettirmekle uğraştık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu emeğe değmez mi ya? Şu manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Ya bu kadar keyifli, böyle özgürce nerede uçabilirsiniz ya? Abi şu dağlara bakın ya. Çok güzel değil mi? Ve şu anda bir el bizi alıyor. Saniyede 2 metre hızla yukarı doğru yükseltiyor. Bakın bu termiğe gireli 360 metre irtifa kazanmışız. Yemin ediyorum rüya gibi ya. Çok güzel. Bilmiyorum, ben çok keyif alıyorum arkadaşlar ya. Normal bir şey değil yani bu. Bir süre sonra insan sanki normal bir şey yapıyormuş gibi hissediyor olabilir. Ya da izlerken belki sıradanlaşıyor olabilir ama asla değil ya. Şuna bir bakar mısınız? Şuraya bir yastık koyup kalan uykumu burada tamamlayabilirim. Çok güzel. Kanat kendi dönüyor termiği. Ben fazla bir şey yapmıyorum. Sadece biraz sol kumanda veriyorum bazen. Biraz da VG çektim. Daha da performanslı dönüyor. O biraz tabii yoruyor beni. Biraz şöyle kapatsak mı VG? Ya da neyse ya. Şu an iyi gidiyor. Bence dokunmayalım. Şimdi burada tırmana 2100 metreye çıktım arkadaşlar. Deniz seviyesinden 2100. Yerden de 1200 küsür metredeyim şu an. Bu termikte 500 metre irtifa kazanmışız. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim. Biraz hızımızı tekrar arttırarak böyle süzülelim gidelim ya. Dağlara doğru sardıralım. Sola doğru, olur mu? Çok rüzgar yok şu an. Yani bu bölgede en azından. Şiddetli bir rüzgar yok gibi görünüyor. Yamaçtan devam. Kalkış yaptığımdan beri 45 dakika falan oldu. Havadayız. Gidiyoruz bakalım. Şimdi biraz daha böyle süzülerek ileri doğru geldim. Kalkış yaptığımız yerden yaklaşık bir 24 kilometre mesafedeyiz. Hakan abi de herhalde buralara bir yerlere indi diye tahmin ediyorum. Şöyle yerleşim yerlerinin üzerinden, köylerden, kasabalardan geçerken termiğin etkisini hissediyoruz. Oradan böyle hafifçe yükselen hava akımını hissettiriyor. Şimdi böyle ilerleyeceğim ama bölge biraz eğimli gibi gözüküyor. Yani böyle yol kenarı düz bir iniş alanı bulmak dert olabilir. Ne yapsak acaba? Şöyle geri dönüp düzlük bir yere mi insek? Gerilerde. Neyse, şu an bayağı irtifamız var zaten de. Yani şu aşağılar düz gibi geliyor bana. Şu bölge biraz eğimli. Böyle tarlalar hafif eğimli gibi gözüküyor. Kırıklı bir arazi. Daha ileri gidebiliriz ama oralarda da böyle yine eğimli gözüküyor ortam. İnişte bize sıkıntı çıkarabilir, o yüzden şimdiden düzgün karar vermek lazım. Hop, irtifa almaya başladık bakın. Şurada bir şeyler olabilir mi? Arayalım bu termiği ya. Burada bir yerde olması lazım. 1800 metre civarındayız. Tekrar bir 300 metre irtifa alabiliriz diye düşünüyorum. Ama akşamın 7'si ya. Bu saatte hava sakinleşir. Normalde. Evet, sağdan dönelim bence. Burada bir termik var. Bip bip dedi. Şöyle döne döne. Evet. Yükselmeye başladık sakin sakin yine. Evet ya, şu bölgede bir yere inmek daha mantıklı geliyor bana.
O yüzden gidip geri gelmeyi düşünüyorum. Ya da şimdiden geri dönebiliriz. Şöyle dönelim biz buradan bence. Okey, ben geri dönüyorum ya, şu yamaçları yalayarak. Sağdan gidelim. Burada bir termik var. Yükseldik, geri alçalıyoruz. Kasise girip çıkar gibi. Şöyle biraz ovaya doğru açılsak ne olur ya? Şöyle öne geldim ama burada da hiç yükselemiyoruz ha. Bastırıyor sürekli. Ya bastırmıyor aslında. Standart bir hızda gidiyoruz. Şu yolun kenarları biraz eğimli. Tamam, ben şu köye doğru gideyim. Orada bir yer beğenelim, kendimize ineriz. Rüzgar nereden esiyor anlayamadık daha. Rüzgar o kadar çok yön değiştiriyor ki. Şimdi yaklaşık uçuş hızımla yer hızım aynı. O zaman rüzgar yok gibi bir şey demektir. Olabilir mi böyle bir şey ya? Kalktığımızda 50 kilometre rüzgar olup da şu an hiç rüzgar olmaması bence mantıksız. Bence hiç mantıklı değil ama yön değiştirmiş olabilir. Yani biraz bu bölgede kalktığımızda batılı geliyordu. Bu bölgede biraz daha doğulu esiyor olabilir. Dağların yapısından dolayı filan. Şurada bir yol ayrılıyor. O yolun bu tarafında böyle büyükçe L bir tarla var. L şeklinde. Bence oraya ineriz gibi görünüyor. Oo, bakar mısınız termiğe? Ne kadar güçlü. Dönüyorum ben bunu. Yakalamışken boşuna götürmeyelim. Ziyan olmasın. Bakar mısınız? Aşağıda öbek öbek ağaçlar. Ağaçların arasında boşluklar var. İnanabiliyor musunuz ya? Tam termik oluşması için biçilmiş kaftan yani. Bakar mısınız şurada sağ altta? Şurada inanılmaz labirent gibi ağaçlar var. Ağaçların arasındaki boşluklarda bence hava paketi birikmiş. Oradan hala yükseliyor yukarı doğru. Gerçekten kitaplara girebilecek bir durum şu anki. Bakar mısınız? Labirent gibi boşluklar var. Çok iyi ya. Tabii akşamın bu saatinde çok şiddetli termik beklemezsiniz. Güneşin etkisi azaldığı için. Çok ilginç ama ya. Böyle bir yer hiç beklemiyordum. Şimdi rüzgar yönünü tespit etmek için bu harika bir fırsat. Burada böyle bir tur döneceğiz. Bununla birlikte rüzgar yönü ortaya çıkmış olacak. Aslında hiçbir yere sürüklemiyor gibi sanki. Kafam karıştı vallahi ya. Yerden 860 metredeyiz. Okey ya, biz gidelim iniş planlamamızı yapalım. Şu tarla iyi gibi. Köyün girişindeki yol ayrımındaki o tarafa doğru ilerleyeceğim. Şimdi planladığım yere geldim. Yani bir bayrak, herhangi bir şey, işaret, rüzgar yönünü anlamamı sağlayacak herhangi bir şey arıyorum. Yani şu tarla biçilmiş mi emin değilim ama biçilmemiş herhalde ya. Hangisi biçilmiş ki? Biçilmiş bir tarla seçebilseydim iyi olacaktı ama. Şura iyi ya sanki ama eğimli mi orası da? Aşağı doğru eğimliyse olmaz. Şimdi şurada bir 360 atalım. Rüzgar yönünü bir anlayalım. Şöyle düzgün bir 360 atarsak. Evet. Şimdi rüzgar yönü şuradan 10 kilometre gibi. Nereye ineceğiz abi? Şu biçili olan yere inelim ya. Oha, nereden esiyor lan bu rüzgar? Sağdan gösteriyor bize. Hocam dinliyorum, ben ilerideki bir köyde iniş planlıyorum. Yaklaşık kalkış yerine 20 kilometre civarında olabilir. Valla şurada biçili bir tarla var. Ben orayı hedefliyorum arkadaşlar. Evet, şöyle ineceğim ben oraya. Elektrik teli falan olmasın. Biçilmiş gibi gözüküyor zaten buradan bakınca. Kanadı nasıl taşıyacağız ama biz ya? Şuna ineyim o zaman, bak o da biçilmiş. Öyle mi yapalım? Bak oraya araç girmez. Şu biçilmiş. Şuna inebiliriz sanırım. Etrafında bir direk mi var onun? Ne var? Şuna ineriz ya biz. Bence okey bu. Rüzgar yönümüz de böyle. Yerden de 620 metredeyiz. İniş takımlarımız müsait. Her şey yolunda görünüyor. Tam olarak iniş yapmak istediğim tarlanın oraya geleceğim. Direk mi var lan onun girişinde? Elektrikleri varsa başka yere saparız. Evet, şu an tam iniş yapmak istediğim yerin üzerindeyim. Evet, sanırım mantıklı bir plan yaptık iniş yapmak için. Rüzgar yönümüz böyle. Yandan bir görelim mi ineceğimiz yeri güzelce? Şu yönde bir bakalım. Bunun hemen yanından da araba yolu varmış.
Oraya ineyim ben o zaman. Hemen yanından araç yolu geliyor. Tamam abi, şuraya ineyim. Burası daha geniş ve önü de açık. Kafama göre inerim yani. Aynen. Öyle yapalım biz. Burada daha emniyetli arkadaşlar. Önü açık. Bahçe yolu da geliyor. Okey bence. Kastırmaya gerek yok. Orasının önü kısıtlı. Yani iniş yapacağım. Sonrasında ağaçlar var. Bahçe var. Burası daha emniyetli. Önü açık. İstediğim gibi iniş planlayabilirim rahat rahat. İnşallah saçma sapan bir eğim yoktur ya. Dur şunu da önden bir görelim mi? Yalnız epeydi vakit kazandık yani. İniş öncesinde yüksek irtifadan plan yapmaya başlayarak iyi oldu. Hocam 400 metredeyim ben. Anlaşıldı, tamam. Kaç kilometre gittin? Yaklaşık 20 kilometre civarında. Yaklaşık 20 kilometre, doğru mu? Evet doğrudur. Tamam, kolay gelsin. Ben geliyorum o tarafa. Anlaşıldı, tamam. Lan bura eğimli mi değil mi anlayamadım ya. Şimdi biraz daha yandan bakacağım gidip. Biraz eğimli gibi gözüküyor ama göz yanılgısı mı? Başka bir şey mi? Kardeşim. En azından biçilmiş olduğuna eminim buranın. Evet, 300 metredeyiz. Kuzeybatı yönü de babamın söylediğine göre tam benim tespit ettiğim şu yön. Evet. Hala 220 metredeyim yerden. Allah, bura sanki bir tık eğimli gibi geldi de. Neyse. Şuradan şöyle yaklaşıp köşeye doğru gidelim o zaman. Evet, şuradan şöyle döneceğiz. Çok oldu. Güzel olmadı planlama ama neyse, şöyle ineceğiz. Buradan duruyor lan rüzgar, bir şey yok. Haydi. Tüh be, şeye girmeseydik iyiydi ama. Neyse. Neyse. Sanırım kanat da iyi. İyi misin lan? Ejderha. Evet arkadaşlar, böyle bir uçuş oldu bu da. Çok keyifli. Upuzun bir yelken bandında ilerleyip şurada birkaç termik döndükten sonra gelip böyle bir tarlaya, aslında şuraya inmeyi tasarlarken arka rüzgarla süzülüp uzayıp böyle bir yere arka rüzgar indim. Bir sıkıntı yok. Kanadı çok iyi yavaşlattığım için yani öyle bir şiddetli bir çarpma olmadı. Sadece tık diye burnunu bir yere hafiften tıklattık. Bu uçuşta böyle oldu arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bana maddi olarak destekte bulunmak isterseniz, çok daha fazla motive etmek isterseniz katıl abonesi olup oradan 3-5 bir şeyler atabilirsiniz. Ben de bu uçuşların maliyetlerini karşılamak için elime geçen parayı harcıyorum. Ve bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Bir sonraki macerada bakalım nerede olacağız. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Alper Gökler'de, Doğan Şahin Akgül, TT, Enis Çakır, Serdar Cansel ve diğer tüm kanal üyelerine çok teşekkür ederim.